Yeni bir videodan herkese merhaba. İbni Arabi'yi bugün birçok insan okur. Ama neredeyse kimse doğru yerden okumaz. Herkes bir şey arıyor. Bir cümle, bir sır, bir anahtar kelime, bir hakikat tanımı. Sanki İbni Arabi'nin kitapları açıldığında orada gizli bir formül varmış da o formül gün yüzüne çıktığında her şey aydınlanacakmış gibi. Okuyorsun, anlıyorsun ve bitiyor. Ama burada çok ciddi bir problem var. İbni Arabi cevap vermek için yazmaz. İbni Arabi önce bir soru sorar ve o soru da şudur: bu sözü taşıyacak bir insan var mı? Bugün yapılan en büyük hata bu soruyu hiç sormadan okumaya başlamaktır. Sebebini bir türlü anlayamadığım bir konu var. İnsanlar doğrudan Füsusul Hikem'i açıp okumaya başlıyorlar. Yani yolun en sonunu, en yoğun metni, en ağır dili. Ama kimse şunu sormuyor: bu dili taşıyacak bir zihin var mı? Bu anlamı kaldırabilecek bir kalp var mı? Elbette Füsusül Hikem'i mutlaka analiz edeceğiz. Ama o video bu video değil. Bu serinin devamında, belki de en sonunda analiz yapacağımız eserlerden bir tanesi. İbni Arabi'nin metinleri bilgi üretmez. İbni Arabi'nin metinleri insan üretir. Ve insan hazır değilse o metin hakikati açmaz. Tam tersine hakikati bozar. Slogana çevirir, yanlış anlamaya dönüştürür. İşte bu yüzden bu video bir bilgi videosu değil. Burada size tanım vermiyorum. Kavram ezberletmiyorum, ezberletmeyeceğim. İbni Arabi'ye göre şudur demeyeceğim. Bu videoda yaptığımız şey şu: İbni Arabi'nin kendisinin yaptığı şeyi yapmak. Durmak, bir adım geri çekilmek ve büyük resme bakmak. Tıpkı Havas ilminde olduğu gibi. Ve şu soruyla yüzleşmek: ben gerçekten hazır mıyım? Çünkü İbni Arabi hakikati anlatmadan önce şuna bakıyor: o hakikati taşıyabilecek veya taşıyacak bir insan var mı? Eğer bu tür videoların hızlı tüketilen içeriklere dönüşmeden, aceleye getirilmeden, derinliğini kaybetmeden devam etmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bu destek sadece algoritma için değil, bu tür içeriklerin yaşayabilmesi için gerekli. Şimdi bu kitabın ne olmadığıyla devam edelim. Bu kitabı doğru okuyabilmek için önce şunu netleştirmek gerekiyor: bu kitap ne değildir? Çünkü çoğu yanlış okuma bu metinden beklenmemesi gereken şeyleri beklemekle başlıyor. İlk olarak şunu açıkça söyleyelim: bu kitap bir metafizik kitabı değil. İbni Arabi burada varlığın ne olduğunu anlatmıyor. Tanrı-alem ilişkisini kurmuyor. Varlık birdir gibi cümleler bu metinde yok. Yani bu kitap İbni Arabi denince akla gelen o ağır ontolojik tartışmaların kitabı değil. Aynı şekilde bu metin bir kozmoloji anlatısı da değil. Alemlerin katmanları, varlık mertebeleri, akıl, nefis, ruh hiyerarşileri burada kurulmuyor. Göklerden, feleklerden, sembolik evren tasvirlerinden söz edilmez. Bu çok bilinçli bir tercihtir. Çünkü İbni Arabi bu metinde henüz insanın iç düzeni kurulmamışken kainat düzeninden söz etmenin çok anlamsız olduğunu bilir. Bir diğer önemli nokta ise şu: bu kitap vahdet-i vücut öğretmez. Bu kavram ne açıklanır ne de savunulur. Hatta bu metni okuyup İbni Arabi vahdet-i vücudu anlatıyor diyen biri aslında kitabı hiç okumamış demektir. Size yalan söylüyor demektir. Çünkü burada henüz öğreti yoktur. Henüz sonuç yoktur. Henüz hüküm yoktur. Aynı şekilde bu kitap felsefi bir sistem de kurmaz. Tanımlar yapılmaz, kavramlar inşa edilmez, bir düşünce şeması da çizilmez. İbni Arabi burada şöyledir, böyledir demez. Onun yerine şunu yapıyor: şartlar koyuyor, disiplin istiyor, sınırlar çiziyor. Metnin genelinde fark ettiğimiz şey şu: İbni Arabi sürekli olarak okuyucunun hazır olup olmadığını test ediyor. Bu yüzden bu metin cevap vermez. Soruların peşinden koşmaz. Şunu yaparsan şuna ulaşırsın gibi şeyler, net sonuçlar vermez. Aksine okuru belirsizlikle baş başa bırakır. Çünkü bu yolun başında belirsizlik kaçınılmazdır. Bu metin iddiada da bulunmaz. Kimseye bir şey ispatlamaya çalışmaz. Okuyucuyu ikna etmeye çalışmaz. Hatta çoğu yerde okuyucunun beklentisini bilinçli olarak boşa çıkarır, askıda bırakır. İşte tam bu noktada bu kitabın gerçek işlevi ortaya çıkar. Bu kitap bir bilgi kitabı değil.
Bu kitap bir şey öğretmek için de yazılmamış. Bu kitap bir ehliyet kitabıdır. Yani şunu sorar. Bu yola girecek insan bu ağırlığı taşıyabilir mi, taşıyamaz mı? Bu sessizliğe dayanabilir mi, dayanamaz mı? Bu disiplini sürdürülebilir mi, sürdüremez mi? Eğer cevap hayırsa kitap zaten ilerlemiyor. Okuyucu kendi kendine geri çekiliyor. İbn Arabi tam olarak bunu ister aslında. Bu kitabın ne olmadığını netleştirdikten sonra şimdi asıl soruya gelebiliriz. Bu kitap nedir? Bu metin her şeyden önce bir yol metnidir. Ama yol derken varılacak bir sonuçtan söz etmiyoruz. Çünkü tasavvufta böyle bir şey söz konusu değil. Havas ilimlerinde böyle bir şey söz konusu değil. Bu ucu açık bir yol. Hedef belli ama hedefe varmak neredeyse imkansız, hatta imkansız. İbn Arabi bu kitapta şuraya ulaşırsan şunu görürsün demez. Onun anlattığı yol insanın kendisini taşıma biçimini değiştiren bir süreçtir. Kitap boyunca İbn Arabi okuyucudan sürekli bir şey yapmasını ister. Ama bu yapılan şey bilgi eklemek değildir. Daha çok alışkanlıkları düzenlemek, davranışları sınırlamak ve dikkati tek bir noktada toplamaktır. Bu yüzden bu metin aynı zamanda bir hazırlık metnidir. İşte bu yüzden bu kitaptan başlıyoruz ilk videomuzda. İbn Arabi burada hakikatin kendisini anlatmaz. Hakikatle karşılaşacak insanın nasıl bir hale gelmesi gerektiğini anlatır. Metinde tekrar tekrar şuna rastlıyoruz. Uyku düzeni, yeme içme ölçüsü, konuşmanın azaltılması, dikkatin dağılmaması, yalnızlık ve disiplin. Bunların hiçbiri sembolik değil. Gerçekten sembolik değil. Bunlar doğrudan pratiktir. Çünkü İbn Arabi'ye göre iç dünya düzensizken hakikate ulaşamazsınız. Ve hakikat sizinle konuşmaz. Bu yüzden bu metin bir eşik metnidir. Yani içeri alıp ilerleten bir kitap değil. Kapının önünde durduran ve bekleten bir kitaptır. Okuyucu burada şunu hisseder. Bu kitap beni acele ettirmiyor. Öyle bir anda bilgi almak isteyenler için bir kitap değil bu. Bu sabır isteyen bir kitap. Tam tersine beni yavaşlatıyor hissine kapılırsınız. Hatta çoğu yerde durduruyor. İbn Arabi bu metinde okuyucuyla uzun uzun konuşmuyor. Fikirlerini savunmuyor. İkna etmeye de çalışmıyor. Onun yaptığı şey farklıdır. İbn Arabi burada konuşmuyor. Konuşma ihtiyacını azaltıyor. Susturur. Çünkü fazla söz zihnin hala dışarıya bağlı olduğunun işaretidir. Temizler. Çünkü dolu bir kalpte hakikat barınamaz. Boşaltır çünkü bu yol ekleyerek değil, yükten kurtularak ilerler. Bu yüzden bu kitabı okurken bir şey öğreniyorum hissinden çok bir şeyler benden alınıyor gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Ve tam da bu noktada kitabın asıl işlevi ortaya çıkar. Bu kitap hakikati öğretmez, hakikati tanımlamaz, hakikat hakkında teori kurmaz. Ama şunu yapıyor, insanı hakikatin konuşulabileceği bir hale getiriyor. Bu yüzden bu metin öz olarak şunu gösterir bize. Bu kitap hakikati öğretmez. İnsanı hakikate hazırlar. Bu yüzden yine az önce söylemiş olduğum gibi Füsusul Hikem'den başlamıyoruz. En baştan başlıyoruz. Bu kitabın merkezinde net bir kavram vardır. Arınma. Ama burada söz konusu olan arınma çoğu kişinin düşündüğü gibi daha çok bilmek ya da daha çok öğrenmek değildir. İbni Arabi bu metinde bilgiyi biriktirilecek bir şey olarak görmez. Aksine bilgiye ulaşmanın önündeki asıl engelin bilgisizlik değil fazlalık olduğunu söyler. Kitap boyunca tekrar tekrar aynı noktaya geri gelinir. İnsan hakikate ulaşamaz. Çünkü yeterince okumamıştır diye değil. Çünkü zaten doludur. Zihin doludur, kalp doludur, alışkanlıklar, beklentiler, ön kabullerle doludur. Bu yüzden İbn Arabi'ye göre yol bir şey eklemekle başlamıyor. Yol yükten kurtulmakla başlıyor. Metinde arınma soyut bir temizlik olarak anlatılmaz. Bu çok somut bir süreçtir. Soyutluk yok. Ciddi somuttur. İbn Arabi nefsin insan üzerindeki etkisini alışkanlıklar üzerinden gösterir. Yeme biçimi, uyku düzeni, konuşma alışkanlığı, dikkatin sürekli dağılması. Bunlar İbni Arabi için çok önemlidir. Bunların hepsi nefsin insanı sürekli dışarıya bağlama biçimidir.
Ve insan dışarıya bu kadar bağlıyken içeride olanı duyması mümkün değildir. Bu yüzden metinde açıkça şu vurgu vardır. Kalp doluyken hakikat gelmez. Buradaki doluluk günah ya da cehalet değil. Aksine bildiğini sanma halidir. Sürekli yorum yapma, sürekli anlamlandırma, sürekli bir şeyler söyleme ihtiyacı, kendini kanıtlama ihtiyacı. Halbuki bizler basit yaratılanlarız İbn Arabi'ye göre. Biz kimiz ki kendimizi ispat etmeye çalışalım. İbn Arabi'ye göre asıl engel cehalet değil. Tam da bu fazlalıktır. Bu yüzden arınma daha saf olmak değil, daha boş olmaktır. Kitabı okurken insan şunu fark ediyor. İbn Arabi okuyucudan yeni bir dünya kurmasını istemiyor. Var olan dünyayı yavaş yavaş sökmesini istiyor. Bu yüzden bu metin rahatlatıcı değil. Çünkü insanın kendine yüklediği kimlikleri, alışkanlıkları ve beklentileri bir bir elinden alıyor, söküp alıyor. Ve tam da burada bu kitabın yol anlayışı çok netleşiyor. İbn Arabi'ye göre yol eklemekle değil, çıkarma ile başlıyor. Bu kitapta en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri halvettir. Çünkü halvet çoğu zaman insanın dünyadan kaçması, toplumdan uzaklaşması ya da hayatı terk etmesi gibi algılanıyor. İbn Arabi bu anlayışı açık biçimde ama çok net bir şekilde reddediyor. Bu metinde halvet bir kaçış biçimi değil. Toplumdan nefret etmek de değil. Dünyayı terk etmek hiç değil. İbn Arabi için asıl mesele insanın nerede yaşadığı değil, neyin içinde yaşadığıdır. Halvet bu kitapta insanı dış dünyadan koparmak için değil, dış dünyanın insanın içindeki etkisini görünür kılmak için önerilir. Metinde halvet anlatılırken beklenen bir huzur ya da dinginlik yok. Tam tersine İbn Arabi okuyucuyu şuna hazırlıyor. Yalnız kaldığında zihnin susmayacak. İç konuşmalar artacak, bastırılmış düşünceler hepsi ortaya çıkacak. Yani halvet sakinleşmek için değil, yüzleşmek için var. Bu yüzden halvet bir mekan değişikliği değildir. Bir algı değişikliğidir. İbn Arabi'ye göre insan gündelik hayatın gürültüsü içinde kendi içindeki karmaşayı fark etmez. Ama yalnız kaldığında asıl gürültünün nereden geldiğini çok iyi anlar. İşte bu yüzden halvet algının yeniden düzenlenmesidir. Dış sesler azaldıkça iç sesler yükselir ve insan kendisini rahatsız eden şeyin dünya değil, kendi içi olduğunu fark eder. Metinde halvetin zorluğu özellikle vurgulanır. Çünkü yalnız kalan insan artık kendini meşgul edecek bahaneler bulamaz. Dikkatini dağıtacak alışkanlıklara sığınamaz. İbn Arabi burada çok net bir sınav koyuyor insanın önüne. İnsan kendisiyle baş başa kaldığında orada kalabilecek mi diye soruyor. İşte bu yüzden halvet yalnız kalma meselesi değil. Asıl mesele şu. Halvet yalnız kalmak değil, insanın kendisiyle baş başa kalmaya dayanabilmesidir. Bu dayanma gücü yoksa yol ilerlemez. Çünkü insan kendisiyle yüzleşmeden hakikatle karşılaşamaz. Bu metinde dikkat çeken bir diğer güçlü vurgu sessizlik. Sessizlik meselesidir. Burada kastedilen sessizlik ahlaki bir fazilet ya da güzel bir erdem olarak sunulmuyor. İbn Arabi bu kitapta konuşmayı bilinçli biçimde sınırlıyor. Çünkü ona göre konuşma sadece bir ifade biçimi değil. Zihnin nerede olduğunun bir göstergesi. Metinde gereksiz söz basit bir hata ya da küçük bir kusur olarak görünmüyor. Aksine içsel dağınıklığın açık bir işareti olarak değerlendiriliyor. İnsan çok konuşuyorsa zihni hala dışarıya bağlıdır diyor. Sürekli açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsa henüz olan biteni taşıyamıyordur diyor. Bu yüzden İbn Arabi'ye göre konuşmak çoğu zaman bir bilgelik göstergesi değil, bir dağılma biçimidir. Metinde sessizlik insanın içine kapanması için değil, dikkatini tek bir yerde toplayabilmesi için istenir. Çünkü dikkat dağınıksa hakikat konuşulmaz. İbn Arabi burada çok net bir ayrım yapıyor. Susmak bir şeyi saklamak değildir. Susmak henüz söylenecek hale gelmemiş bir şeyin zorla dışarı çıkarılmasını engellemektir. Bu yüzden
Bu metinde sessizlik erdemli olalım çağrısı değildir. Bu bir yol kuralıdır. İnsan sustukça zihninin sürekli ürettiği yorumlar yavaş yavaş azalır, dinginleşir. Yorum azaldıkça içeride olan görünür hale gelir. Ve tam bu noktada İbn Arabi'nin sessizlik anlayışı çok net bir şekilde karşımıza çıkar. Bu metinde susmak bir erdem değil, bir zorunluluktur, bir kuraldır, bir yasadır. Çünkü konuşma azalmadan algı bir türlü berraklaşmaz. Algı berraklaşmadan da yol mümkün değil, ilerlemez. Bu metni eşik yapan şey ise ilerledikçe sunduğu vaatler değildir elbette. Zaten metin ilerledikçe herhangi bir vaat de sunmaz. Aksine şartlar giderek çok ağırlaşır. İbni Arabi bu kitapta okuyucuya biraz daha dayan, sonra kolaylaşacak da demiyor. Tam tersine yolun başında kolay görünen şeylerin aslında ne kadar zor olduğunu yavaş yavaş fark ettiriyor. Yani şunu söylüyor. Demirden leblebi yiyemezsin, yutamazsın. Metin ilerledikçe biz şunu görüyoruz. Disiplin artıyor, beklentiler kırılır. Okuyucunun kendisiyle kurduğu savunma cümleleri birer birer boşa düşer. İbni Arabi burada bilinçli bir şey yapar. Okuyucunun kendini kandırabileceği bütün alanları daraltır. Bu kitabı yazarken İbni Arabi'nin neleri düşündüğünü bize çok iyi ispatlar. Başta insan ben bunu yaparım der. Buna hazırım der. Ama metin ilerledikçe bu cümlelerin ne kadar kolay kurulduğu ortaya çıkar. Çünkü bu yol niyet beyanıyla ilerlemez. İyi hissetmekle ilerlemez. Kendini seçilmiş hissetmekle hiç ilerlemez. Çünkü dışarıya baktığımızda önüne gelen herkes kendini seçilmiş sanıyor. İbni Arabi yolun kolaylaşacağını da söylemez. Çünkü bu yol insanın kendisiyle yüzleşmeden geçirebileceği bir yol değildir. Metin okuyucuyu tam olarak şu noktaya getirir. Artık kendine rol biçemez, kendini olduğundan farklı gösteremez. Sözle ilerleyemez. İşte bu noktada metin gerçek işlevi ortaya çıkar. Bu kitap okuyucuyu içeri alıp yürütmez. Okuyucuyu kapının önünde durdurur. Eşikte tutar. Ve şu soruyla baş başa bırakır. Gerçekten devam edecek misin? Yoksa burada mı kalacaksın? Bu yüzden bu metin bir eşiktir. Kapıdan geçeni çağırmaz. Kapıyı açmaz. Sadece durdurur. Ve tam da bu yüzden bu kitap hakkında söylenilebilecek en net cümle şudur. Bu kitap kapıyı açmaz. Kapının önünde durdurur. İbni Arabi denince çoğu kişinin aklına ilk gelen metin Füsus'ul Hikem olur. Bunu zaten daha önce söyledik. Ve bu yüzden insanlar doğal olarak şuradan başlar. En meşhur olanla başlayayım. Ama tam da burada ciddi bir risk var. Çünkü Füsus'ul Hikem İbni Arabi'nin en yoğun, en kavramsal, en çok yanlış anlaşılmaya müsait veya yanlış anlaşılmaya açık metinlerinden biridir. Bu metin ontoloji konuşur. Varlık, hakikat, ilahi isimler, peygamberlik hikmetleri gibi çok ağır meseleleri ele alır. Sorun şurada başlar. Ontoloji konuşmak için önce insanın kendisi inşa edilmiş olmalıdır. İbn Arabi bunu çok iyi bilir. Bu yüzden güce giden yolda henüz varlık birdir demez. Henüz büyük cümleler kurmaz. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Henüz metafizik iddialara girmez. Ama çok daha zor bir şey yapar. O cümleyi taşıyabilecek insanı yavaş yavaş hazırlamaya çalışır. Çünkü hazırlık yoksa derin metinler hakikat üretmez. Aksine yanlış anlaşılmayı çoğaltır. Ve hurafeleri çoğaltır. İnsan hazır değilse varlık birdir cümlesini bir idrak hali olarak değil, bir slogan olarak alır. Ne kadar yanlış. Tekrar eder ama taşıyamaz. İbn Arabi'ye göre asıl tehlike de budur zaten. Bu yüzden bu metin ontolojiye girmeden önce bir durur, geriye çekilir. Resme bir daha bakar. Geniş açıdan. İnsanın alışkanlıklarına, beklentilerine, sessizliğine, yalnızlığına, sabır gücüne bakar. Yani aslında şunu sorar. Bu söz sende ne yapacak? Seni dönüştürecek mi? Yoksa seni olduğun yerde daha da sertleştirecek mi? İşte bu yüzden İbni Arabi'ye buradan başlanır. Yani bu kitaptan.
Çünkü bu kitap henüz büyük cümleler kurmaz. Bundan kaçınır. Ama o cümlelerin insanı ezmemesi için zemini hazırlar. Bir koruma kalkanı geliştirir. Ve bu bölümün sonucunda şunu net biçimde söyleyebiliyoruz. Hazırlık olmadan okunan derin metin hakikati değil, sloganı üretir. Bu kitabın sonunda okuyucunun eline verilmiş bir sonuç yoktur. Böyle bir beklentiye girmeyin. Bir hedef listesi de yoktur. Şunu yaparsan buraya varırsın gibi net bir yol haritası da yok. Çünkü İbn Arabi bu metinde kimseye bir şey vaat etmiyor. Hakikati bulanlar listesi de sunmuyor. Bir son noktaya ulaşma garantisi de vermiyor. Okuyucuya devam edersen şöyle olacaksın da demiyor. Aksine metin bittiğinde insan şunu fark eder. Bu kitap beni bir yere götürmedi. Ama beni durduğum yerde bıraktı. Ve bu bilinçli bir tercihtir. Sizi oraya mıhlamak için bu kitap yazılmıştır. İbn Arabi'ye göre bu yol kimseyi ikna ederek ilerlemez. Kimseyi motive ederek de yürümez. Kimseyi umutla taşımaya çalışmaz. Çünkü umut da vaat de insanı çoğu zaman henüz hazır olmadığı bir yere sürükler. Bu yüzden bu metin okuyucuyu özgür bırakır. Devam etmek isteyen eder. Eşiği yeterli bulan orada kalır. Metnin sonunda şunu açıkça görürüz. İbn Arabi hakikati anlatmaz. Hakikat hakkında uzun açıklamalar da yapmaz. Hakikati bir bilgi nesnesine dönüştürmez. Onun yaptığı şey daha zor bir mesele. İbn Arabi henüz hakikatin konuşulamayacağını söyler. Çünkü konuşmak için önce o sözün insanda bir yer bulması gerekir. Bir yankı yapması gerekir. Bu yüzden bu kitabın kapanışı aynı zamanda bir başlangıçtır. Ama herkes için değil. Ve bu noktada bu video boyunca kurduğumuz cümle tam olarak yerine oturur. İbn Arabi bu kitapta hakikati anlatmaz. Hakikatin henüz konuşulamayacağını söyler. Belki de bu yüzden İbn Arabi'ye buradan başlanır. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.